Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. Türkiye'den, İstanbul'dan, İstanbul'un yeni havalimanından hepinize iyi günler diliyorum. Ayağımın tozuyla Chicago'dan geldim. Bir tahliye uçuşuna katıldım. Türk Hava Yolları'nın son zamanlarda korona vesilesiyle yaptığı, çeşitli ülkelerden yaptığı uçuşlardan biriydi. 286 Türk yolcuyla beraber uzun bir yolculuktan sonra Türkiye'ye ulaştım. Kolay olmadı. San Francisco'dan Chicago'ya uçtum. Chicago'dan buraya geldim ve inanın ben haftada neredeyse bir ya da iki defa seyahat eden bir insanım. Yıllardır çeşitli havalimanlarına gidiyorum, geliyorum. Böyle bir ortam hayatımda hiç görmemiştim. Koronanın biz havacılığa etkisini konuşuyoruz ama yaşayınca bunu çok daha net görüyorsunuz. Chicago mesela United Airlines'ın çok büyük şirketlerinden, havayolu şirketlerinden bir tanesi. Merkezi olan bir havalimanı. Biraz eski bir havalimanı ama ona rağmen kapalı dükkanlar, karanlık koridorlar, hani böyle bir korku filminin içinden geçer gibi geldik. Zaten herkes tedirgin, herkes maskeli ve yaklaşık 10-15 saat boyunca maske taktığınız zaman da kulaklarınız Kaptan Spock gibi uzuyor ve biraz da ağrı yapıyor açık söyleyeyim. Tahliye uçuşunu Chicago'da bizi Başkonsolosumuz Ayşe Selcan Şanlı ve diplomatlar karşıladılar. Ardından uzun bir sosyal mesafeye uygun uzun bir kuyruktan sonra girdik. Hep beraber uçağa oturduk Türk Hava Yolları'na ve 10 saat süren yolculuktan sonra da Türkiye'ye ulaştık. Buraya gelince de ayağımın tozuyla Kadri Samsunlu'yu, İGA'nın yani yeni havalimanının CEO'sunu bir telefonlaştık, mesajlaştık ve burada sosyal mesafeyle ya dedim şu yoldaki gördüğüm manzarayı bir size sorayım. Siz ne yaptınız? Burası çünkü diğer havalimanlarıyla iki havalimanını gördüm şu anda. Onunla karşılaştırdığımızda aydınlık, dükkanların çoğu açılmış ve bayağı da insan görüyorum. Daha 3 gün oldu açılalı. Şaşırdınız mı bu kadar ilgiye? Tabii biz Türkiye olarak hiç alışık olmadığımız bir evde kalma döneminden geçtik. Neredeyse 7-8 haftadır her hafta sonu evdeyiz. Önce 31 şehirdi, sonra 15'e indi. Ondan dolayı hareket ciddi anlamda kısıtlandı. İstanbul'a giriş çıkışa izin verilmedi. Şimdi bu serbestlik gelince hem de yazın da olmasıyla beraber hareketin gelmesini normal karşılıyorum. Çünkü insanlar da sıkıldı bu koronadan dolayı çok kısıtlanmış bir yaşam sürdürmekten. İnşallah önümüzdeki günlerde de yani sağlık tarafındaki iyi performansınız devam ederse havalimanları da çok daha fazla yolcusunu geri kazanacağını düşünüyorum. Ne tür tedbirler aldınız? Bakıyorum bazı yürüyen merdivenlerde çeşitli noktalar görüyorum. Maske takmak zorunlu gerçi. Biz şu anda sosyal mesafeye dikkat ederek programda olduğumuz için biraz da maskeleri çıkarttık. Ne yaptınız? Ne tür tedbirler Şimdi, var? Cüneyt Bey, bu kriz bir korku krizi. Yani bir sağlık krizi. Bu sağlık krizinden de yolculara güvence sağlamak için onlara konfor vermeniz lazım. Artı burada aldığınız aksiyonlardan dolayı da havalimanına gelmekten korkmamalarını sağlamanız lazım. Biz bunu sağlayacak bir seri önlem aldık. İşte girerken termal kameradan geçeceksiniz. İşte 37,5'un üstünde vücut ısınız varsa zaten bu korona için ciddi bir sinyal. Ondan sonra ultraviyole ile bagajların temizlenmesi, sosyal mesafe uygun şekilde check-in yapılması, bankolardaki çalışan arkadaşlarımızın da güvenliğini sağlamak için siperlik arkasından çalışmalarını için bütün uygulamaları yaptık. Yiyecek içecek alanlarında sosyal mesafe, koltuklarda sosyal mesafe, işte maske kullanımı çok önemli. Ve bunların ötesinde de işte bindiğiniz yürüyen bantlarda veya yürüyen merdivenlerde de mesafeyi koruyacak şekilde uyarılar ve bunların yanında da bütün bu kuralların hayata geçmesini sağlamak için de bir 60 kişilik bir hijyen takımı kurduk. Bu arkadaşlarımız da operasyon kökenli kişiler. Yolcularımızın işte maske takması veya sosyal mesafeyi korumaması ağırlıklı olarak kurallarda biraz bir esneme yaparlarsa nazikçe uyarıp onları tekrar maskelerini takmaya veya sosyal mesafeyi korumaya itiyoruz. Bu şekilde bir açılma süreci bu. Şimdi bu hafta Ulaştırma Bakanı 40 ayrı noktaya Türk Hava Yolları'nın uçmaya başlayacağını söyledi 15 Haziran'a kadar. 14 Haziran'da sanırım o tarihten sonra. Fakat bir yandan da pek çok havayolu şirketi ya batıyor ya da hayatta kalmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu tür meydanlar içinde sanırım koronavirüs sonrasında yeni bir dünya kuruluyor. Hatta kağıtlar masada yeniden dağıtılıyor diyebilir miyiz? Ne bekliyor? Siz ne görüyorsunuz acaba? Şimdi
Bir kere hava yolları arasında bir konsolidasyon olacağı bir gerçek. Çünkü hava yolları da, havalimanları da yüksek sabit maliyetli olan operasyonlardır. Çünkü çok fazla insan çalıştırırsınız. Biz böyle büyük bir tesisinde bakım onarımını yaparak yapmak gibi ayrıca bir sorumluluğumuz var. Bu düşük talep döneminde her havayolunun eski hacimleri yakalayamayacağı ortada. Onun için finansalları güçlü olmayan, müşteri tabanı güçlü olmayan havayollarının yavaş yavaş sektörden çıkacağı ve onların yerine daha güçlü olanların ve bunlar ağırlıklı olarak büyük olan havayollarının daha fazla bir pazar payı almasını bekliyoruz. Yani bu yönden bir kart dağıtımı olacak. Ama bu kart dağıtımını şu şekilde olmasını sağlamamız lazım dünya olarak. Bu krizden önce hangi prensiplerle sektör çalışıyorsa bugün de aynı prensiplerle çalışması lazım. Ama orada mesela Almanya gitti Lufthansa'yı kurtarmak için devlet yatırım yaptı Lufthansa'ya. Mesela ben Amerika'dan geliyorum. Yolda Trump'ın 14 Haziran'dan sonra sanırım artık Çin'le direkt uçuşları kapatacağını söyledi. Evet. Orada da başka bir ticaret savaşları var. Yani yeni bir dünya da kuruluyor yani baktığınız zaman. Dediğiniz gibi çok da eski şartlara dönmek mümkün olacak mı? Burada biz Türkiye'nin avantajı ne, dezavantajı ne onu söyleyeyim. Şimdi Türkiye açısından tabii bu büyüklerin arasındaki korumacı politikalar belli anlamda fırsat da yaratır. Mesela eğer Amerika ile Çin arasında direkt uçuşlar biterse İstanbul çok daha fazla bir şekilde hub olarak, bağlantı noktası olarak kullanılabilir. Bizim en önemli paydaşımız Avrupa. Turizmde paydaşımız, kendi ekonomimizdeki en önemli ticaret yaptığımız kıta Avrupa. Avrupa'yı bizim çok iyi bir şekilde korumamız lazım, Avrupa pazarını. Yani burada Avrupa topluluğunun sadece kendi üyeleriyle başlayacak bir açılım, Türkiye sonra arkadan gelsin, bu fotoğrafa girsin derseniz işte o zaman bizim hava yollarımızda kendi hava yolları arasında bir haksız rekabet yaratmasının önünü açmayacak. Diyecek de gibi derlerse de biz de Avrupa ile bugün ortak olmadık. Biz tarihimiz boyunca Avrupa ile son 100 senede bir hem sınır komşuluğumuz var, aynı zamanda da 1960'lardan başlayan bir üyelik, sonrasında da gümrük birliğimiz var. Buradaki haklarımızı sonuna kadar talep etmemiz lazım ve talep ediyoruz da. Çünkü demin söylediğim gibi nasıl girdiysek havacılığa aynı prensipler çıkmamız lazım. Yani Türkiye sağlıkta ciddi bir başarı elde etmiş. Kendi ülkesini açmaya hazır. O kıtada bizim 5-6 milyon insanımız yaşıyor. O kıtayı siz Türklere kapatmak, Türk Hava Yolları'na kapatmak, diğer Türk bayraklı uçaklara kapatmak haksız bir aksiyon olur. Biz de buna karşı her seviyede biz de üstümüze göre yaparız. Bizi yönetenler de zaten yapıyorlar. Her türlü hakkımızı koruyacak şekilde sesimizi çıkarmamız lazım. Peki. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Yeni ederim. dönem hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.